Merhaba sevgili seyircilerim. Mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için çok güzel bir tatlı hazırlamak istiyorum. Sütlü tatlı olacak. Efendim güzel şöyle Bursa'nın meşhur süt helvası var. Hemen başlıyoruz. 6 su bardağı sütümüz var. 1 bardak toz şeker. Hemen bu tarafa geçiyorum. 1 bardak da un. Bardak ölçüleri nedir Oktay Usta derseniz 200 mililitrelik bardak ile ölçülerimiz. 125 gram tereyağı. 1 pakette vanilya koyuyorum. Az malzeme ile güzel bir tat ortaya çıkıyor. Özelliği fırında pişmiş bir tatlı sevgili seyircilerim. Fırın sütlaç gibi böyle. Aman yarabbi, ocağın altını yakmıştım. Canım benim. Kısık ateşte sevgiyle un kavruluyor. Diğer tarafta süt, şeker bir şerbet kaynatılıyor. Kısık ateşte yakmadan, renk aldırmadan ama derinden böyle güzel bir kavrulmuş un ve tereyağı kokusu olacak ama renk olmayacak. Oktay Usta çok hassas bir durum diyeceksiniz. Gerekirse zaman zaman tencereyi ocaktan kenara çekebiliriz. Ya da ocağın en küçük bölümünde en kısık ateşte hazırlayabiliriz bu tatlıyı. Tereyağımız 125 gram eridikten sonra hemen buranın üzerine 1 su bardağı unu ilave ediyorum kıymetli seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bu güzel tatlı çay saatlerinde, Ramazan-ı Şerif ayında, iftar sofrasında ya da misafirlerinizi ağırlama noktasında her vakit sofranızda yer alabilecek güzel bir tatlı. Çırpma teli ile sürekli karıştıracağız. Başından ayrılmayacağız. Eğer benim gibi şu orta boy ocakta kavuracaksanız arada bir 2'şer 3'er dakika ocaktan uzaklaştırmamız gerekiyor. Aksi takdirde renk alır. O zaman da normal un helvası gibi koyu bir renk olur. Renk almamış olması gerekiyor sevgili seyircilerim. Evet, tereyağı ve unu tencerenin içine aldık. Çırpma teliyle karıştırırken hemen yan tarafta efendim şerbetini hazırlayacağız. Süt şerbetinde 6 su bardağı süt var. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen bir tencereye alıyorum. Süt, şeker birlikte kaynayacaklar. Kaynadığı anda kapatacağım ocağın ateşini. Bunu da hemen bir karıştırayım. Dibine tutmasın hem de koyulaşmasın. Evet efendim, 1 bardak şeker koyuyorum. Sevgili seyircilerim, eğer tatlı seviyorsanız, yoğun tatlı seviyorsanız 1,5 su bardağı şekere çıkarabilirsiniz. Bu haliyle çok şekerli olmuyor. Ben artı 1 pakette vanilya ekledim. Derinlerden güzel bir aroma gelsin diye. Evet, sabırla ve sevgiyle süt helvası hazırlıyor Oktay Usta sizler için. Sevgili seyircilerim, süt helvamızda kısık ateşte şu an 15. dakika oldu. Ara ara ocaktan aldım. Hiç başından ayrılmadan karıştırıyoruz. Çünkü renk almaması gerekiyor ama güzel tereyağı ile birlikte de unun kavrulmuş kokusunu birleşmesi gerekiyor. Ocağın ateşini kapattım. Bakın şu anda köpük köpük görüyorsunuz. Akıcı böyle. Mutfakta da hafiften böyle tereyağı ve kavrulmuş un kokusu da yerini almış bulunuyor sevgili seyircilerim. Evet, şimdi sütüyle buluşma vakti. Hazır mıyız efendim? Bakın şu an görüyoruz. Hemen şöyle bir ocağın ateşini kapattım. Bir karıştırayım, ilk sıcaklığı çıkıversin. Topakçıklar olmasın diye söylüyorum. Sütümüz ısındı ve ateşini kapattım şu anda. Canım benim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyor ve efendim hemen öncelikle sütün yarısını döküyorum sevgili seyirciler. Biraz da kenarlara döktüm. Özür dilerim, biraz damlattım. Ocağın henüz ateşi kapalı. Sevgili seyircilerim, bakın sıcaklığıyla hemen bir toplandı. Hiç bekletmeden diğerlerini de ilave ediyorum. Yani geriye kalan sütü de tamamını dökeyim artık bunu. Evet, ocağın şimdi ateşini yakıyorum. Kısık ateşte sevgili seyircilerim. Derin bir tencere kullanabilirsiniz. Ben görüntüyü rahat almak için
yayvan bir tencere kullandım. Kolay olur derin tencerede yaparsanız, ondan dolayı söylüyorum. Hatta ocağın ateşi kapalıyken tamamen bir kıvamını açalım. Kıvamı açılsın. Bir taşım kaynadıktan sonra miksere atacağız. İçine mikserle bir 5 dakika çırpıp sonra da fırın yolcu olacak. Fırın kabımız hazır bekliyor sevgili seyircilerim. Sevgili seyircilerim, şu anda süt helvamızın güzel kıvamı ortaya çıktı. Kreması, özür dilerim, vanilyasını da koydum içine. Vanilya da içerisinde. Kaynamaya başlayınca, ceylan gözü olunca hemen ocağın ateşini kapatacağım. Buradan sonraki işlem çırpma teliyle değil, mikserle devam edecek. Ama olur ya, mikseri olmayan seyircilerimde olursa mutfakta çareler bitmez. Telle karıştırarak ılık hale getirmeniz gerekiyor sevgili seyircilerim. Ocağın ateşi kapalıyken mikserle çalıştırıp bunun özelliği güzel özleşmesi gerekiyor. Özleştiği zaman fırında da sadece fırının üst bölümü çalışacak, üzerini kızartacak. Böyle kremsi ve yanıksı iki tat bir araya gelmiş oluyor sevgili seyircilerim. Bakın şu anda ceylan gözü olur musun canım? Rica ediyorum. Olacak şimdi. Ceylan gözüne geçiyor sevgili seyircilerim. Geçer misin canım? Mahcup etme beni. Evet, geçti. Şu anda kabarcıkları başladı ama nedense yukarıya doğru daha volkaniklerini çıkarmadı. Canım, tamam, sen bilirsin. Çıkarmayabilirsin. Kapatıyorum ocağın ateşini ve mikserimizi daldırıyoruz. 5 dakika ocağın ateşi kapalıyken çalıştırıyor ve sonra yağlanmış direkt fırın kabının içine alıyorum sevgili seyirciler. Sevgili seyircilerim, kıvamını sizlerle paylaşıyorum. Şuraya bakın, öyle güzel oldu ki müthiş bir görüntü. Şimdi kıvamı bu hale gelmiş oldu. Çırpma sayesinde daha yumuşak ve akıcı bir hale geliyor. İpeksi bir kıvama kavuşuyor. Diğer türlü çırpılmamış olsa hamur piştiği için katı katı bir kıvam ortaya çıkar. Ama çırptığınız zaman özleşiyor çünkü. Bu çırpılma esnasında ne kadar özleşti Oktay Usta görelim derseniz hemen geliyorum efendim. Şimdi görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın kıvamın güzelliğini görüyor muyuz? Allah'ım, bu nasıl bir güzellik ya Rabbi. Bu güzelliği sizlerle paylaşıyorum. Evet, yumuşacık ve akıcı bir halde şöyle her tarafa doğru çeviriyorum ki tüm açıdan görünsün diye. Evet, sıvı yağ ile yağlanmış olan sevgili seyircilerim, fırın kabımızın içine aldık. Aldıktan sonraki fırın sürecinde neler olacak? 200 derece ısıtılmış fırın, sadece üst bölüm. Bize burada zaten burası pişmiş olduğu için süt helvası sevgili seyircilerim, üzerinin kızarmasını istiyoruz. Bize kızarmış bir üst bölüm lazım. Ondan dolayı söylüyorum. Evet efendim. Şöyle hemen sallıyorum. Evet, fırın yolculuğu. Hemen fırına geliyoruz. Fırının bakın rafını yukarıya kaldırdım. Kıymetli seyircilerim, sadece üst bölüm çalışıyor. Fırın sıcak, 200 derecede. Üst rezistans kapağını kapatıyorum. Üzeri kızarana kadar saat veremiyorum çünkü her fırının değişken bir pişirme performansı var. Üzeri kızardığı zaman baloncuk yapacak. Göreceğiz. Ondan sonra fırından alıyoruz. Canım, ne durumdasın? Çok güzel kızarmış. Baloncuk da yapmış. Hadi bakalım. Geliyor şimdi fırından. Allah'ım, ne güzel nimetler veriyorsun bize ya Rabbi. Eğer isterseniz, daha fazla yanıksı isterseniz biraz daha kızartabilirsiniz sevgili seyircilerim. Tamamen tercihe bağlıdır. Şu an için çok güzel görünüyor. Hafiften sallamamı ister misiniz? Bakın, görüyor musunuz? Ahenkle dans ediyor.
Şimdi o yükselti yavaş yavaş zemine doğru bırakacak. Sevgili seyircilerim, asla kaynatmıyoruz. O çırpma sırasında sıcaklığı çıkmış oluyor. Fırının üst tarafı ve sadece üst ısıtıcıyı verip üzerini kızarttırıyoruz. Şimdi soğumaya bırakıyoruz. Soğusun. Ondan sonra da servis vakti diyoruz. Sevgili seyircilerim, süt helvamız çok güzel oldu. Gerçekten güzel bir görüntüye kavuştu bakın. Önce baloncuğu vardı, sonra baloncuğu aşağıya doğru indi. İsterseniz bir de çevireyim, şöyle görelim. Her açıdan da görüyoruz. Güzel tatlar, güzel lezzetler, sevgiyle, güzel böyle iyi niyetlerle hazırlamaya çalışıyorum. Siz de öyle yapın. Tatlarınız ve lezzetleriniz mükemmel olsun inşallah. Sofralarınız bereketli olsun. Bana yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olup dostlarınızla paylaşırsanız, ama beğeni butonuna lütfen basmayı unutmayın. Efendim, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.